Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere fiyatı 5000 lira ile 6000 TL arasında değişen tavsiye ettiğimiz 10 adet dizüstü bilgisayarın incelemesini yapacağız. Abone olmayı, like atmayı unutmayın diyorum ve ilk bilgisayarımızdan başlıyoruz. Gençler, ilk bilgisayarımız Dell markasından Letud 3510 serisinden geçmektedir. Zaten bir baktığınız zaman Dell'in ne kadar kaliteli bir cihaz olduğunu, bir ürün olduğunu zaten söylememize gerek yoktur. Ama baktığımız zaman cihazın gayet ince ve şık durduğunu da herkes görmektedir. Hemen bir bakalım, fiyatımız 5050 lira olmak üzere n11.com'da en uygun fiyatı görmekteyiz ve ücretsiz kargo olarak karşımıza çıkıyor. Hemen teknik değerlerine bir bakalım arkadaşlar. Bu bilgisayarımıza Linux işletim sistemi mevcuttur. Full HD bir yapıya sahip bir ekranı var arkadaşlar. 15.6 inçe sahip. Full HD dedik ve 60 Hz'lik bir yenileme frekans hızına sahip. Aşağı doğru indiğimiz zaman işlemci Intel'in i3 işlemcisi ve 10. nesil ve ultra enerjiye sahip bir işlemcisini kullanıyor. 2.1 GHz ile 4.1 GHz arasında frekanslar aşıttırma yapabilmekteyiz. 8 GB RAM'i olan bu dizüstü bilgisayarımızın 256 GB'lık M2 NVMe hard diskine sahip olduğu görülmektedir. Bu bilgisayar tabii ki ultra enerji olduğuna dahil ve tabii ki kendi üzerinde bir ekran kartı olmadığı için dahili bir ekran kartı var. O da yine Intel'in bir ekran kartını kullanmakta arkadaşlar. Fiyatımız 5050 lira olarak geçiyor ve ilk bilgisayarımız burada sonlanıyor. İkinci bilgisayarımız Asus markasından X509 FA serisine geçiyor arkadaşlar. Asus zaten aynı kasa yapılarını kullanıyor. Benim de hoşuma giden bir kasa yapısı, açıkçası gümüş renk olarak geçiyor kasası. Fiyatımıza bakalım arkadaşlar. En uygun fiyatı hemen burada 5295 liralık Trendyol'da ücretsiz kargo olarak sahip olabilmekteyiz. Aşağı doğru indiğim zaman teknik değerlerde üzerinde bir işletim sistemi mevcut değil. Bilgisayarımız Full HD bir yapıya sahip. Çözünürlük olarak 15.6 inçlik bir boyuta sahip arkadaşlar. Aynı zamanda Intel'in yine i3 10. nesil ve ultra enerjiye sahip bir işlemcisini kullanıyor. Bilgisayarımızda 12 GB'lık RAM var. 256 GB'da SSD görülmekte. Harici bir ekran kartı olmadığını zaten burada da sizler de görüyorsunuz. Bu yüzden dahili bir ekran kartı yine Intel'in Ultra HD olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bilgisayarımızda yine sizlere tavsiye ettiğimiz alınabilecek bilgisayarlar arasında yerini almıştır. Bir sonraki bilgisayarımız yine Dell markası Vostro 3501 diye geçiyor arkadaşlar. Fiyatımız 5399 lira, yani 5400 lira desek artı kargola beraber. Zaten diğerlerine baktığımız zaman fiyatlardaki yüksek bir oranı neden olduğunu pek de anlamış değiliz. Aşağı doğru indiğimiz zaman bakın arkadaşlar, burada bir fiyat arttığını görmekteyiz. Bu da dolardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Teknik değerlere Windows 10 olarak geliyor arkadaşlar ki bu çok önemli bir özellik. Çünkü harici bir şekilde Windows almaya kalkarsak fiyatı çok yüksek gelmektedir. Ekran çözünürlüğü Full HD 15.6 inçlik bir ekran boyutuna sahip. Full HD'lik 60 Hz'lik ve 220 nitlik bir ekran parlaklığına sahip arkadaşlar. WVA panelini kullanmakta. Bilgisayarımız yine i3 10. nesil ama G1 işlemcisi arkadaşlar. Bu biraz daha iyi ve gaming anlamına geliyor. 8 GB RAM olan bilgisayarımıza 256 GB'lık M2 SSD hard disk kullanılıyor. Bu bilgisayarımıza yine sizlere tavsiye ettiğimiz bilgisayarlar arasında görülmektedir. Sıradaki bilgisayarımız HP markasından 15S diye geçiyor. Bu arada bütün bu kodların hepsini açıklamalara tek tek yazacağız. Dileyen arkadaşlar da oralardan bakabilmektedir. Arkadaşlar fiyatımıza bakalım. En uygun fiyatı 5444 liralık ücretsiz kargoyla Trendyol'dan satın alabilmekteyiz. Hemen teknik değerlere gelelim. Üzerinde işletim sistemi mevcut değil. 15.6 inçlik bir ekran boyutu var ve Full HD 250 nitlik bir ekran parlaklığına sahip arkadaşlar. İşlemci olarak i3'ün 11. nesil ve G4 kullanıyor. Bu da çok iyi bir şey. Zaten aşıttırmayla 4.1 GHz'e kadar frekans aşıttırabilmekteyiz. RAM olarak 16 GB'lık DDR4 teknolojisini kullanıyor. 512 GB'lık bir SSD üzerinde gelmektedir. Harici bir ekran kartımız yok ancak dahil ekran kartı olarak 11. nesiller için üretilmiş Intel'in Ultra HD grafik kartını kullanıyor. Bu bilgisayarda sizlere tavsiye ettiğimiz bilgisayarlar arasındadır. Değerli dostlar, sizlere her zaman piyasadaki uygun ve tavsiye ettiğimiz ürünleri getiriyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın diyoruz. Dostlar, sıradaki bilgisayarımız Dynabook. Belki bu marka sizlere yabancı gelebilir ama şunu söylüyorum. Dynabook eski
ismiyle Toshiba arkadaşlar. Toshiba çünkü satılmıştı ve Dynabook olarak artık yeni bir isimle piyasada yerini almış durumdadır. Evet, Dynabook Satellite diye geçiyor. Yine Satellite son ekini kullanıyor. Çünkü Toshiba Satellite diye seriler vardı, bilir misiniz? Hemen bakalım, fiyatımız 5.479 liralık bir fiyat var. Çiçeksepeti.com'da satın alabiliyoruz. Hemen bakalım arkadaşlar, üzerinde Windows mevcut değil. Full HD bir ekrana sahip ve 15.6 inçlik boyuta sahip i3 Intel'in 10. nesil ve G1 işlemcisini kullanıyor arkadaşlar. 8 GB'lık ve 3.2 GHz'lik bir frekansa sahip RAM'leri var. 256 GB'lık M.2 SSD kullanıyor. Harici bir ekran kartı üzerinde mevcut değil ama tabii ki ekran kartı dahil olarak işlemciye gömülü olarak geliyor. Bu bilgisayarımızda farklı bir marka olarak geliyor. Tabii ki alabileceğimiz markalar arasında. Dileyen arkadaşlar kendi araştırmalarında mutlaka yapmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Kasa yapısı yine eski Toshiba kasa yapılarını andırmaktadır. Bir sonraki bilgisayarımız yine HP 15S serisinden geliyor arkadaşlar. Hemen bir fiyata bakalım. 5519 liralık bir fiyat var. Burada en uygun fiyat olarak geçiyor. Bu da n11.com'da görünüyor ücretsiz kargoyla. Aşağı doğru indiğimiz zaman üzerinde DOS var. Windows mevcut değil. 15.6 inçlik Full HD 250 nitlik bir ekran yapısına sahip, parlaklığına sahip arkadaşlar. Intel'in i3 11. nesil ve G4 son ekine sahip bir işlemci kullanıyor. 4.1 GHz'lik bir artırılmış frekans değerlerini desteklemektedir. 8 GB'lık RAM olan bu bilgisayarımızı aynı zamanda 1 TB'lık SSD hard disk üzerinde barındırmaktadır. Bu bilgisayarımıza sizlere tavsiye ettiğimiz bilgisayarlar arasında yer almaktadır. Zaten kasa yapısına baktığımız zaman da bana hak vereceksiniz. Gayet uygun, şık ve özellikle eğitim ve iş amaçlı rahatlıkla kullanabileceğimiz bilgisayarlar arasındadır. Değerli dostlar, bir sonraki bilgisayarımız Game Garage'dan geliyor. GameGarage.com'u bilmiyorsanız mutlaka girin, buraya da bakın, farklı bilgisayarlar sizleri beklemektedir. Hemen bakalım arkadaşlar, en uygun fiyatı 5520 liralık bir fiyat var. Trendyol.com'da ücretsiz kargoyla. Teknik değerlerine gelelim. Üzerinde herhangi bir işletim sistemi mevcut değil. Full HD'ye sahip, 15.6 inçlik boyut, 60 Hz'lik ve IPS bir paneli kullanıyor arkadaşlar. Tasarım olarak gümüş olarak geçmiş. RAM'i 8 GB'lık 2666 MHz'lik bir frekansını kullanıyor. İşlemcimiz Intel i5 10. nesil ve G1 son ekini kullanmaktadır. Aynı zamanda 256 GB'lık NVMe M.2 hard diskini kullanan bu bilgisayarımıza rahatlıkla alabileceğiniz ve dediğim gibi Office o uygulamalarınıza, eğitim uygulamalarınıza kullanırsınız. Tabii ki bu bilgisayar G1 son ekine sahip olduğu için de orta halli oyunlarda da rahatlıkla işimizi görebilmektedir. Değerli dostlar, bu serimizde dediğimiz gibi 10 tane bilgisayar sizlere önerdik. Yaklaşık olarak 80-90 tane bilgisayar vardı. Ben buradan 50'ye sizlere getirdim. Özellikle 12 GB olsun minimum, Full HD olsun, ekran boyutu 15.6 inç olsun ekran boyutu ve Full HD tabii çözünürlük olsun diye getirdik. Tabii ki sizler de kendi araştırmanızı yapabilir. Sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki bilgisayarımız Casper Nirvana X500 diye geçiyor arkadaşlar. Hemen bir bakalım, fiyatımız hemen şurada 5569 liralık n11.com'dan satın alabiliyormuşuz. Teknik değerlerine gelelim. MS-DOS var arkadaşlar. Windows işletim sistemi mevcut değil. 15.6 inçlik bir ekran boyutu var. Full HD. 220 nitlik ekran boyutu, parlaklığı var. Ve TN bir panel kullanıyor arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz, oyuncuysanız TN panele yönelebilirsiniz eğer çok yoğun oyun oynuyorsanız. Ama gündelik genel anlamda bilgisayar kullanıyorsanız IPS panelleri de önerebiliyoruz sizlere. Teknik değerlerde RAM olarak 12 GB'lık bir RAM var arkadaşlar. İşlemci olarak i3 10. nesil ve G1 son ekine sahip bir işlemci üzerinde barındırmaktadır. Aynı zamanda depolama olarak 256 GB'lık SATA bir hard disk kullanıyor. Muhtemelen 2.5 inçlik olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Harici ekran kartı üzerine mevcut değil çünkü dahili Intel'in Ultra HD bir ekran kartı üzerinde gelmektedir. Bu bilgisayarımızda genel anlamda iş, eğitim ve genel kullanım olarak da sizlere tavsiye ettiğimiz bilgisayarlar arasında yerini almış durumdadır. Sıradaki bilgisayarımız yine HP'den geliyor, 15S serisinden arkadaşlar. Bunu bu listeye koymamın sebebini birazdan sizlere söyleyeceğim.
Öncelikle bir fiyata bakalım. 5.951 liralık ücretsiz kargoyla n11.com'dan satın alabiliyoruz. Bunun yapısı olarak da yine HP kendi standart yapılarını kullanıyor arkadaşlar. Kasa yapısı da gayet güzel, hoş durmaktadır. Eğer kullanan arkadaşlar varsa bana hak vereceklerdir. Aşağı doğru inelim. Fiyat olarak en uygun fiyatı 5.951 lira demiştik. Hemen bir bakalım. Teknik değerlerde üzerinde Windows mevcut değil. Full HD bir ekran çözünürlüğü var. 15.6 inçlik ekran boyutu var. 250 nitlik parlaklığa sahip dostlar. Intel'in i3 11. nesil ve G4 son ekine sahip bir işlemci kullanmaktadır. Buna da rahatlıkla orta seviyede oyunları oynayabiliriz. 32 GB'lık RAM'i var. İşte bu listeye koymamın sebebi RAM'inin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda depolama olarak ise 256 GB'lık SSD görünüyor. Muhtemelen 2,5 inçlik olduğunu farz ediyoruz. Tabii ki alacak arkadaşlar, bu bütün bilgisayarlar için geçerli. Mutlaka alacağınız yere bütün özelliklerini tek tek teyit etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Harici grafik kartı üzerinde mevcut değildir. HP'nin bu bilgisayarda bizlere ve bizlerin sizlere önermiş olduğu bilgisayar arasında yerini almış durumdadır. Değerli dostlar, son bilgisayarımız Acer'dan geliyor. Acer Aspire serisinin Aspire 3 diye geçmektedir. Zaten bu bilgisayarı artık anlatmaya gerek yok ama kasa yapısı zaten bilinen, gayet de şık duran bir kasa yapısını bizleri bekliyor. Benim de hoşuma giden bir kasa yapısı. Hemen bir bakalım, fiyat olarak sadece bir yerde satıldığı görülmektedir. O da 6.000 TL artı kargo ile gelmektedir. Zaten biz bu listemizde 5.000 ila 6.000 TL arasındaki sizlere tavsiye ettiğimiz laptoplarda. Arkadaşlar aşağı doğru indiğimiz zaman bakın fiyatın nasıl birden arttığını, bu tabii ki neden kaynaklanmaktadır? Tamamıyla dolardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Aşağı doğru inelim. Teknik değerlerine bakalım tek tek. MS-DOS var üzerinde, Windows mevcut değil. Full HD bir ekran çözünürlüğü sahip arkadaşlar. 15.6 inçlik bir ekran boyutu var ve TN bir panel kullanmakta. Bu bilgisayarımıza AMD Ryzen 5 3500U işlemcisini kullanıyor. RAM olarak 8 GB'lık, hard disk olarak 256 GB'lık M2 NVMe hard diskini üzerinde barındırmaktadır. Harici bir ekran kartı maalesef bu bilgisayarımıza mevcut değil ama kendi dahili ekran kartı olarak Radeon Vega 8 kullanıyor ki bu gayet de iyi bir ekran kartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bilgisayarımıza sizlere önerdiğimiz, tavsiye ettiğimiz 5.000 ila 6.000 TL arasındaki son bilgisayarımız. Teknolog YouTube kanalı olarak her zaman sizlere en uygun fiyatları, en iyi olan ürünleri getirmeye çalışıyoruz. Sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.